Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kendin yap çalışmasıyla birlikteyiz. Bugünkü çalışmamız çok yönlü. Hem bir oda dekorasyonu, hem bir oda değişimi, hem de bir IKEA hack. Yavaş yavaş odamı değiştirdiğimden bahsetmiştim. Bugün oda değişimi videolarının ikincisiyle birlikteyiz. Ve ben de yavaş yavaş dekorasyonumu değiştiriyorum böylelikle. Aslında yine ihtiyaçtan doğan bir çalışma oldu bu. Şöyle ki, nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu anlatayım size. Sürekli bulduğum eşyaları kenara istifliyorum ve artık bu odaya sığamaz oldum. Kesinlikle bir kendin yap malzemesi dolabına ihtiyacım var. Öncesinde babamla genişçe bir şey hazırladık. Çok kullanışlı olmadı. Yani dolap şeklinde bir şeye ihtiyacım var. Çünkü bulamıyorum. Neyi nereye koyduğumu bir süre sonra unutuyorum. Bu yüzden kesinlikle düzenli bir kendin yap çalışması dolabına ihtiyacım var. Benim çok uzun yıllardır kullandığım, IKEA'dan aldığım bir kitaplığım vardı. Ben bunu artık kendin yap dolabı olarak dönüştürmeye karar verdim. Şu an işe başlamadığım için çok uzun boylu bir işmiş gibi geliyor. Biraz çekiniyorum da ama bakalım altından kalkabilir miyiz? Kalkarız herhalde. Haydi o zaman ben kolları sıvadım ve çalışmaya başlıyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar, ben bu dolabı yıllar önce IKEA'dan almıştım ve bu zamana kadar hep kitaplık olarak kullanıyordum. Ama bugünden sonra kitaplık olarak kullanımını sona erdiriyorum. Kendin yap dolabına dönüştürüyorum. Çünkü buna daha çok ihtiyacım var. Ölçülerini alacağım hemen. Ön tarafına kapak yapacağım. Çıtalarım var. Çıtalarımın genişliğini ölçmem lazım. Buna göre ölçülerini alacağım. Nasıl hesapladığımı biraz göstermek istiyorum. Çıtaların 2 tanesi dışa gelecek. 2 tanesi ortaya gelecek. Buna göre ayarlıyorum. Şu 3 santimlik mesafeleri her ikisine de veriyorum. Buna göre ortadaki alanı belirliyorum. Orta alanı belirliyorum. Çünkü şu kısımdan da üstlerden tahtalar gelecek. Şimdi ben buna göre hesaplamalarımı yaptım. Siz de buna göre yaparsınız, kendi dolabınıza göre. Şimdi bu çıtaları kesmeye gidiyorum. El testeresiyle keseceğim. Marangozlar kapalı çünkü. Marangozlar kapalı olduğu için bu projeyi de ertelemiştim bir süre. Ama sonradan neden yapmayayım dedim. Yapmaya giriştim. Şimdi bunları el testeresiyle kesmeye gidiyorum. Hemen görüşeceğiz. Tada! Hemen geldim işte. Kaç tane çıta gerekiyor? Hemen bunları da söyleyeceğim size. Benim ölçülerim 95 santime 27 santim. Bu sizin ölçünüze göre elbette değişecektir. 8 tane büyük, 8 tane küçük kullanıyorum. Çünkü ben 2 bölüm yapacağım kapaklarımı. Şimdi yaptıkça biraz daha iyi anlayacaksınız. Kapataslak yine söylemek istiyorum burada. Bir bölüm burada olacak, bir bölüm burada olacak. Şöyle açacağız. Daha sonra altında aynı şekilde, bu yüzden 4 tane pencere hazırlayacağım şimdi. Hadi bakalım, işe girişiyoruz. Bir saniye bir şey unuttum. Bunları buraya monte etmeden önce zımparalamamız gerekecek. Bu önemli bir ayrıntı. Bunu es geçemeyiz. Çıtaları nereden aldığımdan bahsedeyim biraz da. Marangozlar kapalı biliyorsunuz. Normalde marangozdan alırdım ben bunları. Çünkü onlar çöpe atıyorlar. Bir kapıcıdan biz temin ettik. Sizler için araştırdım. Hiç merak etmeyin. Bu çıtalar internette de satılıyor. Genişliklerini, boylarını seçebildiğiniz bazı internet siteleri var. E-ticaret siteleri diyebilirim. Sizler oradan kolayca temin edebilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra hadi artık ben gidiyorum zımpara yapmaya. Çok heyecanlıyım bu proje için. Eğer gözden kaçırdığım bir şey varsa lütfen bana sorun. Bunu nasıl yaptın diye. Şimdi ben zımparaya gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Birazdan geliyorum. Tahtaların hepsinin zımpara işlemi tamamlandı. Birleştirmeye geldi sıra. Şimdi bunları yapıştırmaya geçiyorum. Bunun için de beyaz tutkal kullanacağım. Tutkallamaya geçmeden önce burası üst tarafları ama ben işlemleri arka tarafında yapacağım. O yüzden bunları ters çevirmem lazım benim. Arkasından bol bol tutkal süreceğim çünkü ben bunlara. Not defterimden biraz yapraklar koparmıştım böyle. Bunları tutkalladığım kısımların altına koyacağım. Biraz önce dedim ya heyecanlıyım diye, hemen böyle yapmak istiyorum. Ama acele etmemek lazım.
Şimdi burası arkada kalacak demiştim ya, ben buralara da böyle ikisi birbirine iyice yapışsın diye tutkal sürüyorum. Nasıl olsa içte kalacak. Zaten hemen de kurumadığı için böyle rahat rahat yapabilirsiniz. Eğer bir zımba aletiniz varsa zımba da çakabilirsiniz buralara. Benim o aletim olmadığı için ben yapışkanla yapıyorum. Vidalama işlemi, çivileme işlemi, onlar çok uzun sürecek diye onları da yapmak istemedim. Böyle tutkalla yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemini de bitirdikten sonra artık bunları bir süre kurumaya bırakıyorum. Ahşabın doğal görünümünü kullanmak istemiştim aslında ama beyaz tutkal kullandığım için kenarlardaki görüntü bayağı belli oluyor. Ayrıyeten daha önceden dolabın üzerinde boya uyguladığım için tam olarak ahşapla bir bütünlük olmadı. Dolabım da dahil olmak üzere bütün ahşapları Cadence'in tüm yüzeyler için uygulanabilen akrilik boyasının dantel rengiyle boyuyorum. Çerçeveleri boyadıktan sonra iç kısmını kaplamaya geçiyorum. İç kısmında jüt kumaşı kullanacağım. Çerçevenin ölçüsünü alıyorum. Bunu biraz içten yapacağım. 31'e 92 ölçülerini aldım. Bu jüt kumaşını internetten sipariş vermiştim. Metresinde 6 küsür liraya aldım. Ve memnun da kaldım. Çerçevenin içinde kumaş gergin kalacak. O yüzden tam ölçüyü almak önemli burada. Eğer bol kalırsa sonradan kesebilirsiniz. Evet, kumaşlarımı da ayarladım. Şimdi çerçevelerimi, kumaşlarımı birleştiriyorum. Çerçevemi aldım tekrar. Bunu ters çeviriyorum. Jüt kumaşı üzerine seriyorum. Gördüğünüz gibi bazı fazlalık bölümler var. Bunları daha sonra ayarlayacağım. Fazla olsun, eksik olmasın. Üst sınırlar önemli. Üst sınırlara bakıyorum. Bunları birleştirmek için raptiyelerim var. Raptiye kullanacağım. Bunları da her şeyi satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Tanesini ben zamanında 1 liraya almışım. Tabi internetten de alabilirsiniz. Raptiyeler biraz elle bastırdığınızda zaten yerlerini buluyorlar. Ya da üzerinden biraz vurarak raptiyeleri yerleştirebilirsiniz. Karşı tarafla tam paralel olarak yapıyorum. Ve bu kısımda geriyorum kumaşı. Ama aşırı da germiyorum tabii ki. Sonuçta böyle bir şey elde edeceksiniz. Şimdi size burada çerçevelerle ilgili önemli bir detay göstermek istiyorum. Çerçeveleri yaparken tutkal kullandım. Tam tutuculuğuna güvenemediğim için de şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Kağıt zımbalarını biliyorsunuz. Tahtalarım da ince olduğu için üst tarafta onu kullandım. Bunların üzerine bir de tutkal süreceğim. Biraz daha güçlendireceğim bu tarafı. Çerçeveleri takmak için menteşeler kullanacağım. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük menteşeler var elimde. Bunlardan toplamda 8 tane kullanıyorum. Her pencere için 2 adet kullanacağım. Menteşenin ölçüsünü alarak tam ortasını buluyorum. Çerçeve üzerinden de 15 santim mesafe belirliyorum. Bu 15 santimlik mesafeyi menteşenin tam ortasıyla birleştiriyorum. Buna göre deliklerden işaretliyorum. Menteşeyi önce buraya tutkalla tutturuyorum. Menteşeler kurudu. Şimdi ikinci işleme geçiyorum. İki kısma da raptiye takacağım. Raptiye takıyorum çünkü çerçevelerin genişliği çok dar. Şu menteşenin dönebilecek bölümü ortada kalacak şekilde boşluk bırakarak bunu buraya monte ediyorum. Aynen bu şekilde. Dolabımı açıp kapatmak için böyle makromeden küçük küçük toplar hazırladım. Bunun hasırla ve ahşapla uyumlu olacağını düşündüm. O yüzden makrome kullandım. Teknenin yapılışını ilerleyen günlerde belki Instagram'da size başka bir video olarak gösterebilirim. Kapaklarımın tam ortasını buluyorum. Önce minik toplarımın şu uç kısımlarını dibinden kesiyorum. Daha sonra bu kestiğim kısımlara silikon sıkıyorum. Ve işaretlediğim bölüme yapıştırıyorum.
Nasıl buldunuz? Güzel oldu değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki çalışmada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.